Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Yepyeni bir videoyla beraberiz. Neredeyiz bakalım bilin. Yine Malezya Kuala Lumpur şehrindeyim ve bugünkü vlogumuz ne olacak? Bugünkü vlogumuz tamamen Michelin yıldızlı restoranları gezeceğiz ve tamamen bir yemek videosu olacak. Sokak lezzetlerine gitmiyorum çünkü sokak lezzetlerinden zehirlendim ve 2 gün yattım. İlaçla falan tam da iyileştim diyemem ama size burayla ilgili bir kaçamak yolu göstereyim. Eğer Kuala Lumpur'a geliyorsanız burada birincisi kahvaltı diye bir şey yok arkadaşlar. Kendileri bildiğiniz kendi yemeklerini kahvaltıya da yiyorlar. Öyle bizim beğendiğimiz yumurtalar, ekmekler falan yok. Biraz bize yakın. Ben de son günümde buldum burayı. Gerçi duymuştum ama aklımda yoktu. Paris Baguette diye bir yer var. Pavilyon AVM'nin içinde şeyinden göstereyim böyle. Burada bizim sevdiğimiz türden kahvaltılar bulabilirsiniz. Ekmek arasında sandviçler bulabilirsiniz. Ekmek arası yumurtalar bulabilirsiniz. Kruvasanlar bulabilirsiniz. Çörekler bulabilirsiniz. Yani bir sürü kahvaltıda bizim yediğimiz hamur mamulleri dediğimiz şeylerden var. Çeşitli kahveler var. Çok rahat bir şekilde kaç gün sonra ilk kez rahat kahvaltı yapıyorum. Videonun açılışını o yüzden buradan yapmak istedim. Hani kahvaltı falan yapmak isterseniz ki yapmak isterseniz tabii ki. Bu Asya yemekleriyle kahvaltı yapamıyorsanız benim gibi ki ben her şeyi deneme taraftarıyım. Bunu da deneyim yapmak istedim ama midemi bozdum açıkçası. O yüzden siz de benim gibi riske girmeyin. Şu Paris Baguette'e gelin. Güzel burada kahvaltılarınızı kendi bildiğimiz gibi yapın. Öğlenleri ya da akşamları diğer yemeklerden yiyin. Sabah bizim mizacımıza uygun olmayan bir sürü şey var şu Asya yöresinde maalesef ki ama güzel lezzetleri de tabii var. Bugün beraber güzel ve Michelin yıldızlı, yıllarca Michelin yıldızı almış restoranları gezeceğiz beraber. Şimdi kalkınca da burayı bir göstereceğim nasıl olduğunu siz de görün diye. Evet, dış görünümü de böyle arkadaşlar. Pavilyon AVM'ye girdiğinizde hemen yeme içme alanının girişinde Paris'e gelin kesinlikle. En azından güzel bir kahvaltı yapabiliyorsunuz burada. Yoksa geri kalan kafelerin hepsinde pilavdır, sushi'dir falandır yani kahvaltıya. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Bir de sanırım bu zincir birkaç yerde daha şubesi var da arattırabilirsiniz. Bakın yani. Ha burada da varmış bak. Burada da en azından omlet varmış. Menemen var. Ney buranın ismi? Burada yani bu AVM'de görebilirsiniz. Petronas'ta bir şey yok. O Petronas AVM'sinde var ama doğru düzgün bir şey yok. Bu arada Five Guys'da var. Belki bir Five Guys'da yeriz. Ama bugünkü videomuz Michelin yıldızlı restoranlar. O yüzden ağırlığı ona vereceğiz. Karşıma çıkıyor da göstereyim diyorum. Bakın. Arabica Cafe de var burada. Şöyle. Burada da gelip bir kahve içebilirsiniz. Şimdi Pavilyon AVM'nin dış görünüşünü gece olarak çekmiştik birinci videoda. Gördünüz mü bilmiyorum. Birinci videomuz çok güzel bence. Tam bir rehber kıvamında bir video. Pavilyonun da dışı şu şekilde arkadaşlar. Böyle gelip hem buraya gezebilirsiniz hem yemek yiyebilirsiniz. Transfer için kullanıyorsanız Kuala Lumpur'u kesinlikle bir gününüzü şu kısımda, şuralarda geçirebilirsiniz. Şimdi metroyla Chinatown'a gidiyorum. Gideceğim restoranlar oraya çok yakın. Şöyle 1.20 ringgit'a bir tane bilet aldım. Bunu ama çıkışta yine basmamız gerekiyor, atmamız gerekiyor. Bunu göstermek istiyorum tren gelmeden. Bakın kadın bölmeleri var böyle. Kadınlar ayrı. Başı ve sonunda da karışık şeyler var ama bunlarda kadınlar sadece duruyor. Şu pembe olanlarda. Şu trenin başıyla sonunda karmaşık durabiliyorsunuz. Kadın vagonunda erkek yok. O yüzden ben de girmeyi denemiyorum ve normalde karışık tarafa binmek şeyindeyim. Bakalım metroları nasıl?
Evet arkadaşlar, geldik Chinatown ve eski yerdeyiz. Yani bu Old Town, eski Malezya'nın oralardayız. Ve buradan sokak yemekleri başlıyor. Tabii biz sokak yemeği yemeyeceğiz ama böyle görebilirsiniz. Bayağı abi geldi. Haydi bismillah. Afiyet olsun. Türk müsün abi? Eyvallah. Gezmeye mi geldin? Eyvallah. Ben buraya 3 senedir geliyorum. Burada bunlardan alıp. Ha, Türkiye Türk'ü müsün? Türkiye'nin Eyvallah. Adana Spor'dayım. Ha, Adana Spor. Eyvallah, eyvallah. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. El sallamak ister misin? Adana'ya selamlar. Eyvallah. Sokak bayağı açıktı ama. Türkçe duyunca ben dedim acaba Çiğ'e mi geldim ben de yani? Eyvallah. Adana kebapçısına mı geldim? Ya. Keşke bulsam. 2 gündür arıyorum. Yok Türk restoranı. Türkler burayı sevmiyor. Biraz Evet. inciler bura biliyor musun? Aha. Yani bizimkiler biraz özgür yaşamaya Tabii, alışkın tabii. ya. Kamboçya'ya gidiyorlar. Tabii bunlar biraz Buradan İslami kimisi oldu. buradan Kamboçya'ya kendim. Sen burada yaşamıyorsun değil mi? Ben Tayland'da yaşıyorum. Bir tane Tayland'da? Yanında kalıyorum. Yani burada para çok gidiyor yani. Gidiyor değil mi? Evet, böyle bir de çalışma müsaadesi yok. Kimseye vermiyorlar yani. Çalışma izni yok, ben de Yani duydum. ikisinde de yok. Burada da yok. Tayland'da da yok. Tayland daha iyi gibi ama değil mi? Yok. Sen nerede yaşıyorsun? Bangkok'ta mı? Bangkok'tayım da demek istediğim burada her adam barınamaz. Yani çalışma müsaade çalışmazsan yaşayamazsın. Yani 10.000 doların da yetmez. Yani 10 lira gibi gider. Yo, ucuz gibi gözüküyor ki ucuz ama çok para gidiyor. Evet. Yani dayandıramazsınız yani. Yo, ben şey diyordum yani ucuz Asya, tamam Asya ucuz da yemek ucuz falan ama bir bakıyorsun bir günde 100 dolar gidiyor, 100 Tabii, euro tabii. gidiyor. Ben şimdi Borneo'daydım. Kuching diye bir şehir var Borneo'da. Tek mi geziyorsun Ben abi? bir hafta kaldım orada geri geldim buraya. Baktım buranın durumuna böyle çelimsiz insanlarla dolu adanın içinde. Aha, Köyde evet. böyle işe yaramaz. Böyle Var, şey var. yap bırak. Çok memnun oldum abicim. Eyvallah. Sağ olasın. Durum böyle Görüşürüz. işte, yani kısa ve öz konuştum ha ona göre. Eyvallah. İyi geziler. Sağ olasın. Ne güzel böyle abilerimiz geziyor. Tek başına sırt çantasıyla geziyor. Emeklidir büyük ihtimalle. Onun da dediği gibi yani burası böyle uygun falan gözüküyor ama tabii ki uygun. Ucuz yani. Bir tane meyve suyu 50 lira, 60 lira. Ama yani 100 dolar bozduruyorsun akşama kalmıyor. Avrupa'da mesela öyle değil yani. Ben Avrupa gezilerimde sabah 100 euro bozduruyorum. İşte bir pizza ye, bir onu ye, bir bunu ye. 5 euro, 10 euro. Ve çok kaliteli bir şey yiyorsun bu arada yani. Orada yediklerim bayağı kaliteli. Şimdi arkadaşlar bu Chinatown'un içinde yan sokaklarında, ana sokakta değil, sağ ve sol sokağında bir sürü böyle suyunu çıkarıp satıyorlar makinede. Bunları bir önceki videoda bunu çekmiştim. Tam olarak ne bilmiyorum ama ismini de okuyamıyorum. Ama bir yemek yapıyor işte, sokak lezzeti. Bu sokaklarda bayağı böyle yemek isterseniz sokak lezzetleri var. Bu yöreye ait lezzetler. Buradaki bu 500 yaşındaki dayımız vardı. Şunları yapıyordu. Şöyle krep gibi bir şey herhalde. İşte ailecek çalışıyorlar ve bayağı da sıra ve kalabalık bir sokak lezzeti. Demek ki güzelmiş. Arasına fındık falan koyuyordu. Lokumcu abi bizim bildiğimiz. Çok sıcak bir yağ var ama. Her yerde güzelim meyveler var. Ben mideyi meyveyle mi bozdum, yemekle mi bozdum bilmiyorum ama bir kokonat suyu içeceğim şimdi. Şu Mr. Bean'in bir tane ayıcığı vardı, hatırlıyor musunuz? Mr. Bean'in var. Abi bizim eski zamanlarda çok halen izliyorum ara sıra Mr. Bean videolarını. Çok büyük bir komedyen kendisi. Gerçekten hayranlıkla izlediğim böyle tatlılarımız var. Güzel lezzetler bulabilirsiniz burada benim gibi. Abi şu buzlar var ya, burada buzları çok pis tutuyorlar ya. Aşırı pis. Hello dayı. Thank you. One coconut ice. Okay? Ice. Cold. Ice diyorum. Buz gibi kokonatı getirdi abi. Kesti. Verdi bize. İçeceğiz. There, 1, 2. Abimiz sulandıra patlatıyor. Geçen gün ben burada ne yedim? Noodle yedim. Beğendin mi deseler bana hitap etmedi ama başka güzel yemekleri vardı yan taraflarda yiyen. Bakın şurası. Bu gideceğim restoranların ismini şu sol aşağıda yazacağım. Önünde sıra var abi. Önünde sıra var ve burası 3 kere şey almış. Yıldız almış. Michelin yıldızı almış. 2023'te, 24'te, 25'te bakın 25, 26'da da almış yani.
totalde yani 4 yıl peş peşe 4-5 yıl almış. Önünde sırada oluşmaya başlamış. Hani noodle falan yemek isterseniz ben burada yedim diye şu anda bekleyip yemeyeceğim. Siz ama isterseniz yiyebilirsiniz. Bir tane çok güzel ve ünlü tavukçu var. Tavuk pilav. Oraya gidiyoruz. Orada çok güzel bir tavuk yiyeceğiz. Orası da Michelin yıldızlı bu arada. Vitrini göstereyim. Bakın bunlar ördekler büyük ihtimalle. Bunlar domuz eti büyük ihtimalle bu da. Burada kesiyor her şeyi. Şöyle. Yoğunluğu görüyorsunuz zaten. Kalabalık. Bayağı yoğun içerisi. Öğlen vakti zaten. Burada tavuğu yapıyor. Bal. Thank you. Şimdi menüyü size göstereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Ben büyük ihtimalle şundan yerim. Village Chicken. Bu da ünlü. Bunlar hepsi artık domuza geçiyor. Şöyle bir karışık tabağı var. Şöyle. Yani karışık tabaklarda var. Fiyatlar da 20-30 arası değişiyor. Menü bayağı dolu bir menü. Biz geçen Hasan'la bundan yedik. Bayağı güzeldi. Tavsiye ederim. Böyle arkadaşlar. Sipariş ettikten sonra tavuk ayağı istiyorsanız böyle bir çorbası da var tabi. Evet arkadaşlar yemeğimiz geldi. Şöyle bakın Michelin yazısını da çakmışlar şuraya yemeğe. Bir tane şöyle tavuk suyu bu. Çorba niyetine. Ve bir pilav. Geçen Hasan'la yediğimizde şimdi de soğuk geldi de Hasan şey dedi, yemek bayağı soğuktu, ısıt dedik, sonra tuz istedik, gitti başka bir şey getirdi. Lezzeti güzel ama ben başarılı buldum. Hasan beğenmemişti ama ben beğendim bayağı. Çok sıcak, gayet lezzetli. Tavuk suyu ama tamamen tavuk suyu. Çorba değil ama su yani. Güzel. Kesinlikle ilk durağınız. Bu ikinci defa geliş. Kesinlikle burayı tercih edebilirsiniz. Güzel. Gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu ve kalabalık. Yemekleri de başarılı. Pilavı tamamen tavuk suyuyla demlenmiş. O yüzden bakın biraz sarılık var ama çok lezzetli. Güzel bir pilav. Her 2-3 kişi geliyorsanız 2-3 tane farklı yemek söyleyin bence. Öyle hepsini denemiş olursunuz. Arkadaşlar yemeğe yaklaşık 300 lira, aynen 300-310 lira falan verdim. 29 ringgit. İşte bugünün kuruyla 11 lira, 11.2 falan oluyor. Yani o civarlarda bir şey, 29 ringgit ödedim. Şunu göstermek istiyorum. Böyle mağazalar var şehir merkezinde. Öyle mekanlar var. Buralardan ben birkaç tane hediyelik şeyler aldım böyle ama marketlerde daha ucuz. Büyük süpermarketlerde tatlı, çikolata ya da böyle şeyler almak isterseniz büyük süpermarketleri tercih edin. Böyle yerlerde daha ucuz değil, daha pahalı turistik bölge olduğu için büyük marketleri tercih edin. Şimdi başka bir şey anlatayım. Bakın şu meyve var ya diyorlar, yok işte bu meyve öyle kokuyor, böyle kokuyor. Yok bunu uçağa almazlar, yok helikoptere almazlar. Abi kokluyorum. Yani kokuyor ama öyle bir anormal bir koku değil yani. Yok almasınlar. Buralarda daha çok daha beter kokan şeyler var. Anlıyor musun? Onu demeye çalışıyorum. Ya bunun kokusu öyle bir şey değil yani. Yok uçağa tamam belki yasak olabilir de bir poşete alırsın götürürsün ya. Bence biraz abartmışlar, bunu da buradan size belirtmek istedim. Burada da bir süt gibi bir şey yapıyor da soya sütü herhalde bak. Dayı öyle getiriyor. Döküyor. Yarısını da dışarı ablanın üstüne döküyor ve hep beraber şaşırıyorlar. Sonra çok temiz bezini çıkarıp burayı güzelce siliyor. Sonra tezgahını siliyor ve servis ediyor. Ama ben hala tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Oradan bir öyle bir şey attı. Dondurma ama dondurma değil. Üstüne siyahsı, yağsı bir şey attı. Onu verdi. Evet, o başka bir şey. Bu başka bir şey. Neyse çok buzlu ve böyle sulu şeyler tüketmek istemiyorum son günümde. Ama şovu gördünüz işte. Devam. Şimdi bir tane restorana geldim. Alia diye. Bu restoran bayağı şık ve güzel. Keşke daha önce bulsaydım burayı. Bu arada 3 sene 4 sene arka arkaya burası da Michelin yıldızı almış Kuala Lumpur'da. Restoran Sri Lanka restoranı, yani oranın yöresine ait bir restoran. İlk başta ben kahve sandım ama şöyle bir içecek getirdiler. Türk kahve fincanında. Ama
Ya böyle tavuk suyu çorbasını ya da tavuk suyunu kahvenin içine dökmüşler ve içine biber dökmüşler gibi. Bayağı acı. Şey dedi, bu bizim özel baharatlarla acı bir içeceğimiz. Yemekten önce veriyoruz ki tatları daha iyi alın. Bence benim bütün tatlarımı öldürdü. Çok şık. Ben arkadaki masalar dedi rahatsız olmasın öyle çek dedi bana. O yüzden biraz görüyorsunuz böyle hafif loş ışıklı, şık bir restoran. Ve demek istediğim de buranın konumunu girin eğer Kuala Lumpur'da kalacaksanız. Etrafta çok güzel Meksika restoranları, İtalyan restoranlar, şık barlar vardı yani. Bu mahallenin ismini bulup yazarım size ama çok şık bir mahalle. Evler, etraftaki evler bütün villa. Bayağı güzel arabalar, güzel bir semt. Sri Lanka restoranı yazıyor, evet. Bayağı da puanı yüksek burada da. Dediğim gibi birkaç tane Michelin yıldızı var. Böyle arkadaşlar. Biraz fiyatları kahvesi gibi yani. Kahvede değil de bu. Hem tuzlu hem acı. 50'den 60'tan başlıyor fiyatlar, yemek fiyatları. Bize tuzlu dediğimiz 600-700 lira ama hani diğer restoranların 2 katı söyleyebilirim fiyat başlangıçları. Şu tarzda menüleri var mesela. Karışık söyleyebilirsiniz. Güzel bir deneyim olabilir sizin için. Veganlar ya da et yemeyenler için bir sürü sebze yemekleri ve farklı yemekler de var. Vegan yemekleri. Çok şık, çok güzel bir restoran yani. Kesinlikle gelin. Çıkışta her yeri gösteririm. Bir tur atarız beraber. Yemek de gelince yemeği de gösteririm. Hala mahalleyi arıyorum da Jalan Medan diye yazılıyor mahallesi. Dediğim gibi adresi yazarım. İsmini de yazarım. Gelmek isteyenler ki gelin yani şu etrafta hani oturmasanız da etraftaki restoranlar, kafeleri şimdi çıkışta çekeceğim. Güzel mekanlar var yani burada. Yemeği getirdi, kendi servis etti böyle bu şekilde muz kabuğunda. Thank you. Thank you. Muz kabuğunda. Bunlar bildiğiniz böyle gerçek muz kabuğu ve yemek bunun içinde buharda pişiyormuş. Tavuklu, sebzeli bir yemek. Haydi bize afiyet olsun diyelim bakalım. Kaşık da koymuş. Kaşıklı bir yemek yiyelim günler sonra. Bunların bir baharatı var. Bir garip kokuyor. O bütün yemeklerinde de var nedense. Ben de o baharatı sevmiyorum galiba. Böyle burnuma falan geldiğinde hemen şey oluyorum. Sıcak dursun diye onu da örttük böyle. Arkadaşlar bakın şimdi içinde tavuklar, soğanlar ve pirinç pilavı var. Güzel. Kajun falan da var içinde. Birazcık acı, yani benim için acı. Sizler için büyük ihtimalle değil de. Normalde acı yemiyorum. İçinde gördüğünüz şöyle kırmızı deli biberler var yani. Kajunla pilav da kötü olmuyormuş ama çok acı ya. Büyük ihtimalle hepsini yiyemeyeceğim. Hepsini yiyemem zaten ama tadı güzel ama acı. Tadı çok güzel. Bu restoran bayağı ünlü bir restoran. Tam böyle eşinizle, sevgilinizle, kız arkadaşınızla hani burada güzel bir mekana gidip date yapmak isterseniz tabii rooftop'ta olsun istemiyorsanız bu restorana kesin gelin. Dediğim gibi mahalle de çok güzel. Biraz hava ışıkken gelin. Hem mahalleyi görün, bölgeyi görün hem sonrası bir yemek yiyin derim. Birazdan dediğim gibi gezdirip etrafta göstereceğim size. Inside in coconut. Milk and on top is jaggery. Bakalım We bunu... just you have to use with hand. Okay. Just... Şimdi yemekleriniz biraz acıydı benim için dedim. Bir tane tatlı getirdi. Abimiz sanırım ikram olarak getirdi. Çünkü ben sipariş etmedim. Diyor ki böyle bunu pankek gibi bir şey. Bunu böyle. Bu Sri Lanka'nın çok özel bir tatlısı. Çok iyi abi. Bir şey söyleyeyim mi? Malezya'da yediğim en güzel şey olabilir. İçinde kokonat bayağı güzel. Harika. Thank you. So good. Thank you so much. Enjoy. Abi böyle bir lezzet olamaz ya. Gerçekten çok nadiren yediğim bir yani ne öyle çok fazla tatlı ne de tatlılığı vurmuyor. Ve pankek o kadar ince ki yani. Nasıl göstereyim size? Şöyle bayağı ince. Çok başarılı. Zamanınız olursa kesin gelin bu restorana. Dediğim gibi ben acı mideme dokunuyor o yüzden yemiyorum ama
O kadar da bir acılığı yoktu. Yemekleri, ortam, yani tuvalet falan gayet her şey dört dörtlük. Alkol de var, şarap da var. Dediğim gibi fiyatları biraz tuzlu ama tuzlu dediğim böyle şey. İstanbul'da yaşayan ya da işte Avrupa'da gezen biri için tuzlu değil, normal. Yemekler 50 ya da 80 ne kadar yapıyor? 800 lira, 500 lira. 2 kişi gelip burada yemek yiyip alkol içmek mesela 1000 lira, 1500 lira falan tutar maksimum. İstanbul'da şu anda 2 kişi yemek yemeye gitse biliyoruz fiyatları, o yüzden bir şey demiyorum. Burası benden tam not aldı gittiğim yerler arasında. Thank you, thank you, thank you. Şimdi bir şey göstereceğim size. Bakın ortam böyle. Dışarıda da mekan şeyi var. 2024, 23, 24, 25, 26'da 4 kere arka arkaya Michelin yıldızı almış. Dediğim bölgede şurası bakın. Böyle bir sürü kafeler, restoranlar var. Çok şık bir yer. Normalde rezervasyonla alıyor. Bana da sordu rezervasyonum var mı yok mu? Tabii ki yoktu benim de rezervasyonum. Bakın şöyle restoranlar var. Burası da bayağı kalabalık ve yoğun. Güzel böyle bir restoran istiyorsanız ben bu sefer değişiklik olsun biraz da böyle bu tarzda mekanlar gezeyim dedim. Ve Michelin yıldızlı restoranların listesini size çıkaracağım burada. Kuala Lumpur'da bu restoranlara ulaşabilirsiniz, gelebilirsiniz. Futbol izliyor herkes. Değişik mekanlar var yani burada. Maç izliyorlar. Tam milletin yüzüne tutmak istemiyorum da oturup kahve içip alkol içen güzel bir mahalle. Ben beğendim. Bakın böyle şık publar, restoranlar. Bugün pazar. O yüzden şey değil. Şimdi şöyle mesela pazar diye biraz boş. Ama mesela bakın böyle çok özel şarapları olan restoranlar var. O benim gittiğim yerde Sri Lanka restoranıydı. Ve biraz dediğim gibi yemeğe acı dediğim için hemen bir tatlı ikram etti. Hesapta 40 ringgit oldu. Yaklaşık 400 lira gibi bir şey. Evet yaklaşık değil de 400 lira gibi oldu yani. Böyle git git bitmiyor görüyorsunuz. Öyle full bar, pub, kafe, restoran. Çok güzel bir mahalle, lüks bir mahalle. Maç var bugün. Nereyle neresi bilmiyorum ama. Gençler buralarda bayağı alkol içme oranı da çok fazla. Şu mahallede bayağı kalabalık ve herkes alkol içiyor yani. Güzel. Çok şık, çok güzel böyle restoranlar var. Şuradan çıkalım. Bakın villa bölgesi dediğim yerler burası. Full güzel böyle villalar var. Güzel arabalar var. Çok şık bir mahalle yani. Orada da Meksika restoranı var. Mexican Kitchen yazıyor. Böyle arkadaşlar, bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bay bay.